Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin yardımıyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürünün değişme sürecini tanımlayan bir kavram. Pandemiyle birlikte de oldukça hızlanmış bir süreç. Peki buna adaptasyon sorunu yaşayan firmalar neler yapabilir? Ben Mahmut Karsoğlu, Chip Tech Talk'un bu bölümünde Metal Sanayicileri Sendikası MES'in Teknoloji ve İnovasyon Merkezi MEX'te konuk oluyoruz. Burası dünyanın en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi ve Türkiye'nin 5G altyapısıyla desteklenen ilk dijital üretim tesisine de sahip. Şimdi yanımda MEXT Teknoloji Merkezi Yönetici Direktörü Efe Erdem var. Öncelikle bu yoğun zamanınız için de bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ve bu gerçekten çok etkileyici tesisin kapılarını açtığınız için de aynı şekilde. Şimdi hızlıca aslında başlayayım. Açılışta kısaca özetlemeye çalıştım ama MEXT içinde birçok teknolojik platformlarını barındıran bir tesis. Çok geniş bir yapı. Dolayısıyla hani bunların hepsini ben tek tek başta söylemem mümkün değil. MEXT nedir? Ve hani böyle bir teknoloji merkezi oluşturulmasındaki ilk karar verilme sırasında hani nasıl karar verildi? Onu sizden duymak istiyorum açıkçası. Memnuniyetle hoş geldiniz Mahmut Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın en kapsamlı, gelişmiş dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi. Böyle bir tesise neden ihtiyaç duyuldu? Evet. Aslında iki tane ana çıkış motivasyonu var. O da ülkemizde Endüstri 4.0, sanayinin dijitalleşmesi adı altında 6-7 senedir çokça rapor yazıldı, konferans düzenlendi ama sanayici hakiki anlamda bu sürece nasıl başlaması gerektiğini, neyi önceliklendirmesi gerektiğini tam manasıyla net olarak bilmiyor. Evet. Dolayısıyla burada bir net yol haritası çizme ihtiyacı vardı. Aynı zamanda bu ışık tutmanın yanı sıra insan kaynağımıza ciddi bir yatırım yapmamız gerekiyor ülke olarak. Çünkü bu dijital dönüşüm yalnızca yazılımla, donanımla olacak bir şey değil. Günün sonunda hala fabrikalarımızda insanlarımız olacak. Hem çalışanlarımıza, işçilerimize, mühendislerimize, yöneticilerimize yepyeni yetkinlikler kazandırmamız gerekiyordu. İki ana motivasyonumuz buydu burayı kurarken. Tabii fikir nereden çıktı? Yönetim Kurulu Başkanımızın bu doğrultuda dünyada yaptığı temaslar, Silikon Vadisi'ndeki merkezleri görmeleri bir ilham kaynağı oldu. Biz neden ülkemizde bunlardan niye daha iyisini yapmayalım diye yola çıktık. Çok ülke gezdik, uzak doğusundan Amerika'sına, Avrupa'sına kadar. Hepsinden daha iyisini yaptığımız iddiasındayız bu alanda, kendi alanında. Ve amacımız ülkemizde sanayimizin gelişimine yol göstermek, ışık tutmak. Evet, yani turumuz sırasında ben de bunu gerçekten deneyimledim. Hani uzaktan bakarken, daha doğrusu incelediğim sırada bu kadar buraya geldiğim kadar etkileyici olacağını düşünmüyordum ama tur sırasında gerçekten çok etkileyici. Herkese de yani izleyenlere de mutlaka öyle bir şansları varsa gelip bu dijital dönüşüm tesisini görmelerini tavsiye ederim. Şimdi daha da detaylandırmak için tüm platformlar üzerinden tek tek geçelim istiyorsanız. Öncelikle bu arkamızda da gördüğünüz dijital şeyle başlayalım, tesisle başlayalım. Dünyada ilk kez yapılan bir uygulama galiba, öyle değil mi? Emsallerinden farkı aslına bakarsanız gerçek bir fiziksel üretim akışı olması. Yani dünyada buna benzer tesislerde genelde demonstratör alanlarda bazı soyut kavramlar anlatılmaya çalışılıyor ama hakiki bir üretim akışında gerçek ekipmanlarla somut bir ürünün de ortaya koyulduğu bir üretim ortamında bu teknolojilerin sergilenmesi, anlatılması bambaşka bir etki yaratıyor. Her şeyden önce sanayicinin bunlar için ikna edilmeye ihtiyacı var. Yani bu dijital teknolojileri uyguladım, benim somut olarak hayatımda ne değişecek, ne katkısı olacak? Verimlilik, sürdürülebilirlik, kalite anlamında ve esneklik anlamında. Dolayısıyla buranın emsallerinden en büyük farkı gerçek bir tesis olması, hakiki üretim yapıyor olması ve uçtan uca dijital olması. Bundan da kastettiğimiz ürün yaşam döngüsünden fabrikadaki üretimi sevk ve idareye kadar her süreç dijital yazılımlarla idare ediliyor. Her bilgi verisi saklanıyor, işleniyor ve bir faydaya dönüştürülüyor. Dolayısıyla bu kadar kendi alanında farklı uygulamayı da ihtiva eden ilk ve tek yer diyebiliriz. Burada şimdi fabrikayı gördük. Aslında hani böyle bir dişli kutusu üretim fabrikası var burada. Örnek bir fabrika var. Ama hani bunun haricinde sadece bu tür hani metal işlerle ilgili olan firmalar mı sizden destek alabilir yoksa farklı sektörlerde gene aynı şekilde dijital dönüşüm için sizden yardım alabilirler mi? Tabii ki. Çok mesela güzel bir soru. Tekstil gibi, tıp gibi. Kesinlikle. Kesinlikle biz MEXT'i zaten tüm Türk sanayisinin
dönüşümünü hızlandırsın diye kurduk. Dolayısıyla ilk başta yolculuğumuza otomotiv, beyaz eşya ile başladık, demir çelikle başladık ama şu anda aynen dediğiniz gibi tekstil, kimya, gıda işleme gibi 12 farklı sanayi sektörüne dokunduğumuz bir yapı oldu Mext. Hatta bu 3. yılımız, 29 Ağustos 2020'de açtık burayı. Yarısı da yaklaşık pandemi sürecinde geçti. Buna rağmen baktığımızda 400 tane sanayi kuruluşuna ya eğitimle dokunmuşuz ya da eğitim hizmetiyle dokunmuşuz. Ciddi anlamda 13 bin kişiye eğitim götürmüşüz. 28 vilayete gitmişiz. Yani yalnızca bu bölgede değiliz. Türkiye'de Muş'taki çimento fabrikasından tutun Batman'daki rafineriye kadar çok ciddi bir yelpazeye uzandık. Hizmetimizi götürmeye devam ediyoruz. Onu merak ediyordum aslında, böyle bir ara soru olarak hani sadece İstanbul'da mı hizmet veriyorsunuz diye, ama onun tabii cevabını aldık. Tüm Türkiye'den Amacımız firmalar da var. bununla yola çıktık. Tüm Türkiye'ye daha detaylı bir şekilde bunları sunmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz önce eğitim dediniz. Burada bir yetkinlik geliştirme merkezi de var. Bu programa dahil olanlar kendi şirketlerinde dijital dönüşüme nasıl katkıda bulunabiliyorlar? Evet, dijital dönüşümde aslına bakarsanız en önemli konu vizyondan, yani şirketi Tabii. yöneten kişilerin vizyonundan ve bunu sahiplenmesinden geçiyor. Burada biz 4 farklı organizasyonel seviyede hitap eden müfredatlar oluşturduk. En üst seviyede şirket sahibi, üst düzey yöneticisinden başlayarak vizyon ve liderliği temel alan eğitimler var. Yani teknoloji dönüşümünü yalnız tek seferlik bir olgu olarak değil, bütün işletmenin yaşam döngüsünün bir parçası olarak sahiplenmeleri için, bunu liderlik yapmaları ve alt kademelere yansıtmaları için. Orta kademe yöneticilerde ise burada arkada gördüğünüz 160 farklı uygulama var. Çok gelişmiş bir yer burası. Bunların fizibilitelerinin yapılması, önceliklendirilmesi, mühendis seviyesinde ise daha teknoloji detayı seviyesinde çalışılması, incelenmesi için. Ama eğitim dediğimiz zaman bizi en farklı kılan şey fabrikadaki çalışan işçilere getirdiğimiz eğitimler. Günün sonunda en güzel tesisi de kursak onların bu teknolojiyi anlaması, benimsemesi ve çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla sanırım dünyadaki emsallerinden bizi en ayrıştıran konu fabrikadaki işçilerimize götürdüğümüz dijitalleşme eğitimleri. Evet, o da çok önemli. Yani hani siz fabrikayı sadece donanımları oraya bırakmakla ya da parçaları bırakmakla olmuyor. Aynı şekilde orada çalışanların da o vizyona ve eğitime alması gerekiyor. Çok doğru. Aslında şimdi burada merak ettiğim 2 tane yeni programımız var. Çünkü tüm dünyada özellikle ilgi alanı olan şu an yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik. Yani biliyorsunuz sürdürülebilirlik şu anda her yerde en çok konuşulan konu. Şimdi buradaki Mext çatısı altında yeşil dönüşüm alanında ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Onu sorayım bir de. Evet, bu sene başlattığımız bir açılım. Aslında dijital dönüşüm diye çıktık yolculuğumuza. Avrupa Birliği'nin söylemini de çok benimsiyoruz. İkiz dönüşüm diyor. Evet. Yani aslında madalyonun iki yüzü gibi. Dijital dönüşüm dediğimiz dönüşüm, yeşil dönüşümün kolaylaştırıcısı ve onu mümkün kılıyor. Ne yapıyor? Enerji, malzeme gibi, atık yönetimi gibi konularda şirketlerin bir şeffaflık tesis etmesini sağlıyor. Dijitalleştiğiniz zaman bunları görür hale geliyorsunuz. Dolayısıyla kendi çevresel ayak izinizi de daha düzgün yönetebilir hale geliyorsunuz. Sürdürülebilirlik, tabii niçin ihtiyaç var? Önce ona bakalım. Ülkemizin şu anki trendler devam ettiği zaman, 2053'e geldiği zaman emisyonunun, yaklaşık sanayi emisyonunun 1.6 katına çıkması bekleniyor. Evet. Bu ciddi. Ve biz de 2053'te net sıfır olma hedefimiz var ülke olarak, biliyorsunuz. Dolayısıyla burada çok sistematik bir yol haritasına ihtiyaç var. Yani her şirketin şu anki ayak izini, karbon ayak izini bilerek bunu sistematik olarak bir zaman içinde nasıl sıfıra doğru götüreceğini, azaltacağına doğru bir plana ihtiyaç var. Bunu bütünsel olarak almaya ihtiyacı var. Biz de bu doğrultuda aslında Mext'te dijital dönüşüm adı altında verdiğimiz 4 tane ana hizmetimizi, yani eğitimimizi, fabrikamızı, danışmanlık hizmetlerimizi ve ekosistem hizmetimizi, teknoloji partnerleriyle bir araya getirme platformumuzu bu anlamda sürdürülebilirliğe de genişletmiş olduk. Dolayısıyla artık Mext'e gelen sanayiciler yalnız dijitalleşme tarafında değil, sürdürülebilirlik tarafında da ihtiyaç duydukları farkındalık seviyesinden başlayan ama çok detaya da inen eğitimlere de ulaşacaklar. En önemlisi de neyi, ne zaman, hangi sırayla önceliklendirerek yapmaları gerektiğine dair danışmanlık hizmeti de alabiliyor olacaklar. Çok güzel. Şimdi ikinci konuda hepimizin gündeminde olan yapay zeka. Ya şimdi yer gök yapay zeka, herkes aynı şeyi konuşuyor. Bu konuda nasıl destek sağlıyorsunuz firmalara?
Evet. Çok güzel. Yani yapay zeka özellikle bu son birkaç aydır generatif AI ile birlikte iyice hararetlendi. Herkes konuşur hale geldi. Sanayide yapay zekanın aslında belli kullanım alanları var. Ama bunlar nasıl yaygınlaşacak? Sanayici bunları nasıl benimseyecek? Biz bundan yola çıkarak ilk başta World Economic Forum'la, Dünya Ekonomik Forum'la, bu önemli partneri olduğumuz yerlerden bir platform, ciddi bir işbirliğine gittik ve geçen sene Aralık ayında çok güzel bir rapor hazırladık. Sanayici yapay zekadan nasıl fayda görür? Yapay zeka uygulamalarını kendi işletmesine nasıl yaygınlaştırır? Bunun önündeki engeller nedir? Buna dair 35 yerel ve global partnerle çalıştığımız 23 tane somut uygulamayı da tarif ettiğimiz bir raporla yola çıktık. Yani ilk amacımız bir kere sanayicinin bunu anlaması ve yaygınlaşmasını kolaylaştırması. Arkamızda gördüğümüz tesis bu açıdan çok kıymetli bir yer. Yani yalnızca yapay zekanın böyle bir kavramsal soyut olarak kalmasındansa ete kemiğe bürünmüş olarak kalite iyileştirme, verimlilik, sürdürülebilirlik iz düşümünde nasıl fayda yarattığını görmeleri için muhteşem bir yer. World Economic Forum'la bu çalışma çerçevesinde de arkamızdaki tesisi bir endüstriyel uygulama alanı olarak, testbed olarak ilan ettik. Dolayısıyla bütün dünyadan partnerler, startuplar gelip burada bizimle uygulamalarını geliştirebiliyor, olgunlaştırabiliyor. Yakın zamanda aldığımız bir destekle beraber bir sanayi yapay zeka laboratuvarı burada oluşturuyoruz. Bunun da amacı sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı modellemeleri burada bizimle beraber danışmanlık altında alabilmesi. Bunun için ihtiyaç duyduğu GPU tabanlı teknik altyapıyı da biz burada tahsis ediyor olacağız. Dolayısıyla bu konuda da destek veriyor olacağız. Bu Ar-Ge açılımımız açısından kıymetli. Digital Europe, Horizon Europe'da akademisyenlerle, araştırma kuruluşlarıyla daha fazla Ar-Ge yapıyor olacağız. Dolayısıyla bir uygulama geliştirmeden bahsettim. 2, somut fayda gösterme noktasında da mesela bir uygulamamız var. İnsan sağlığına ve güvenliğine doğrudan dokunan. Evet. Yapay zeka deyince hep akla böyle kalite, verimlilik geliyor ama aslında baktığınız zaman bu fabrikada da sergilediğimiz çok güzel bir insan sağlığı güvenliği uygulaması var. Video analizleriyle beraber sıfır kaza diyoruz. Sıfır kazaya doğru yönlendirecek çok güzel bir arkada akıl işliyor, ikaz ediyor ve bütün bunları engelliyor. Bunu da bir TİSK Mikrocerrahi Vakfı ile yaptığımız işbirliğiyle 161 şirkete Türkiye'de farklı ondan farklı sektörde 161 şirkete taşıdık. Dolayısıyla yalnızca anlatmıyoruz, yalnızca ilham vermiyoruz. Somut faydayı da almalarını sağlıyoruz. Son olarak da yine yetkinlik diyeceğim, insan diyeceğim. Çünkü sanayide çok ciddi bir yetkinlik ihtiyacı var. Özellikle veri analistleri, veri bilimcilerine baktığınız zaman bunlar genelde finans sektöründe çalışmayı tercih ediyorlar ya da bilişim sektöründe çalışmayı tercih ediyorlar. Sanayici buradan biraz mahrum kalıyor. Biz de diyoruz ki sanayici kendi içinde imalat bilen kişileri bu yetkinlikle donatırsa çok daha güzel sonuçlar elde edebilir. Burada da üniversitelerimizle yaptığımız işbirliğiyle çok önemli eğitim programları sunuyoruz. Sanayicimizin kendi çalışanlarından veri analistleri yetiştiriyoruz. Bu çok kıymetli bir yetkinlik. Zaten World Economic Forum'un işlerin geleceği raporunda da altı çiziliyor. İçeriden birilerini yetiştirmek çok daha mantıklı. Dediğiniz İşi gibi bilen, işi prosese aynen. hakim kişilerin kesinlikle. Aynen. Çok doğru. Şimdi içeride de zaten hani özellikle fabrikanın girişindeki o panoda o verinin yapay zeka ile işlenip nasıl hani kazaların sıfıra indirildiği ya da verimin nasıl arttırıldığı gibi çok detaylar vardı. Onlar çok ilginç gerçekten, çok etkileyici. Ben de orada özellikle en çok etkilendiğim kısımlardan biri oydu. Şimdi bir de inovasyon ve girişimcilik alanı var. Evet. Orada sanırım Turkon 100 paydaşlar arasındasınız. Doğru. Şimdi burada hangi kurumlarla işbirliği yapıyorsunuz? Bir de ülkemizdeki girişimler bu konuda MEX'ten nasıl destek alabilir? Öncelikle şunu belirteyim, bizim kapımız girişimcilere her zaman açık. Ekosistemin çok kritik partnerleri olarak görüyoruz. Çünkü artık klasik Ar-Ge yaklaşımlarıyla inovasyonu hızlandırmak mümkün değil. Açık inovasyonu sanayicinin de benimsemesi lazım. Biz kendimizi en çok burada değer üretir durumda görüyoruz. Sanayiciyi girişimlerle bir araya getirme noktasında. Girişimler kendi çözümlerini buradaki teknoloji ekibimizle birlikte değerlendirerek buraya getirip kurma, geliştirme, olgunlaştırma ve yaygınlaştırma imkanına sahipler. Yani daha erken aşamadaki teknoloji çözümlerini bizim teknik ekibimizin yönlendirmesi doğrultusunda birlikte de geliştirebiliyoruz. Var olan çözümlerini buraya kurarak daha geniş kitlelere, özellikle kullanıcı sanayici kitleye taşımalarına, sunmalarına imkan veriyoruz. En önemli katkımız onların
gerçek müşteriye ulaşması. Çünkü bizim bir çatı kuruluşu olarak en büyük yetkinliğimiz elimizdeki aslında değer, sahip olduğumuz network. Dolayısıyla bu girişimlerin kendi işlerini büyütmelerinde, uluslararası yatırımcı ağlarına erişim sağlamalarında buranın 50'den fazla global partneri var. Bunların içinde Microsoft'lar, Siemens'ler, Bosch'lar. Düşündüğünüz zaman muazzam bir erişim var. Biz girişimcilerimizi, Türkiye'den girişimcilerimizi yurt dışına potansiyel müşterilere ve yatırımcılara taşıma noktasında ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ülkemizdeki sanayicide işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Burada da uluslararası hızlandırma programları olsun, konsolosluklar olsun, yurt dışından girişimler özellikle MEX'te geliyorlar Türk sanayisine açılım sağlamak için. Çok iyi. Biz de Turkon programımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın programı kapsamında ülkemizdeki girişimcileri yurt dışına daha fazla açmaya gayret ediyoruz. Umarım onlar da milyar dolarlık şirket mertebesine ulaşacaklar. Bir kapı olarak burada. Onları da yurt Kesinlikle, dışına İnşallah kesinlikle. buradan daha fazla unicornumuz olur. Temennimiz olur. Temennimiz olur. Şimdi daha son bir sorum daha var ama arada bir şeyi atlamıştım sormayı. Buyurun. Şimdi isim vermenizde sakınca yoksa tabii ki bu dijital dönüşüm desteklerinizde başarılı olmuş firmalardan örnek vermeniz mümkün mü? Memnuniyetle. Şimdi öncelikle bu dönüşüm yolculuğunun ilk kritik bacağı ki bizim de verdiğimiz 4 ana hizmetten birisi bir olgunluk değerlendirme, dijital olgunluk değerlendirme analizi. Yani önce bir kere bir röntgen çekmeniz lazım. Bu işin uzmanının gelip tesiste, fabrikada fiziksel olarak üretime şahitlik ederek bir gelişim yol haritası hazırlaması lazım. Bu önceliklendirme yapmanızı da mümkün kılıyor. Nereye ne kaynak tahsis edeceğinizi belirlemek için. Burada da biz Dünya Ekonomik Forumu'nun da çok desteklediği Smart Industry Readiness Index'i Türkiye'de en kapsamlı yapan kuruluşuz. Şu ana kadar 250 firmamıza bunu yaptık. Çok ciddi bir sayı bu. Hatta yakın zamanda bunu Azerbaycan, Suudi Arabistan, Almanya gibi ülkelere bile hizmet olarak ihraç etmeye başladık. Öncelikle bu. Öncelikle bir yol haritası. Yani bahsedeceğim 4 tane örnekte de, somut örnekte de hep bununla başladık. Yol haritalarını çizdik, somut projeleri önceliklendirdik. Öncelikle bir tekstilcimizden başlayayım. Karsu Tekstil. Onlarla ne yaptık? Onların bütün üretim süreçlerinde dijital performans ekranları kurduk. Bu çok ciddi bir öncelikti. Keza kağıt tabanlı çözümlerin hepsini dijital mecraya taşıdık. Çok iyi. Fabrikadan gelen üretim verileriyle kurumsal planlama sistemini entegre ettik. Bunların sonucunda ne oldu? Bir kere üretim alanında çok ciddi adetlerde performans gördüler ve kalite metrikleri ciddi anlamda zenginleşti. Burada spesifik rakam zikredemiyorum çünkü onların Tabii bir ki. ticari sırrı bu. Diğer tarafta gıda sektöründen. Evet. Onlarla da benzer bir çalışma sonucunda özellikle enerji alanında bir çalışma yaptık ve dolum istasyonundaki enerji izleme sistemine yerli bir çözümü orada konumladık ve bir yıldan kısa bir sürede sağladıkları tasarrufla artıya geçtiler. Dolayısıyla yaptığımız işler yalnızca böyle sözde kalan değil, fiilen işletmelere fayda sağlayan işler. 2 tane de isim vermeyeceğim ama bir otomotiv tedarikçisi, bir de makine teçhizat imalatçısından bahsedebilirim. Hatta bir tanesi KOBİ. Bu vesileyle onu da vurgulayayım. Yani burası yalnızca çok büyük şirketlere değil, aynı zamanda küçük orta ölçekli işletmelere de hizmet veren bir yer. Tüm spektrumu hedefliyor. Bu makine imalatçımızda kişi başı verimlilikte %20 artış sağladık ve plansız makine duruşlarını neredeyse sıfırladık. Yani bu tarz bir işletmenin aslında neticeler için, finansal neticeleri açısından ne kadar kritik olduğunu siz takdir edersiniz. Diğer tarafta da otomotiv tedarikçisi müşterimizde de ne yaptık? Onlarda da kişi başı üretkenliği %20 arttırırken milyonlarca dolar değerindeki kritik makinalarında kullanım oranlarında, ekipman kullanım oranlarında %10 iyileşme sağladık. Yani eldeki yatırımından daha fazla istifade etmeye ve daha fazla üretebilmeye başladılar. Şimdi dediğim gibi son 2 sorum. Burada aslında sizin özellikle kişisel görüşünüzü merak ediyorum ben. Şimdi Endüstri 4.0 devrimine daha doğrusu uyum sağlamak için destek olan teknoloji merkezinin yöneticisi olarak iş yaşamının geleceğiyle ilgili bizi neler bekliyor? Hani sizin görüşünüzü almak istiyorum açıkçası. Evet. Bence değişmezler hala orada. Yani bir kere müşteri odaklı olmayanlar, süratli olmayanlar yarıştan hızla düşecekler. Bunlarda değişen hiçbir şey yok. Ama bence yeni sanayi devrimiyle birlikte artık hepimiz şunu anlıyoruz.
teknolojiyi, okur yazarlığımızı her seviyede yöneticinin kesinlikle kazanması lazım. Çok. Şirket sahiplerinin dahil. Dolayısıyla kendimizi sürekli geliştirme ihtiyacı daha da arttı. En önemli söyleyeceğim şey bence iki nokta. Bir, her yaptığımız işin sürdürülebilirlik iz düşümünü daha fazla düşünmemiz gerekecek. Yani teknolojiyi kapsayıcı, insan odaklı ele alıp toplumsal etkisine mutlaka daha fazla bakacağız. Yani bu sürdürülebilirlikten az önce bahsettik. ESG kavramının da belirttiği gibi her yaptığımız işin bir toplumsal, çevresel iz düşümü var. Yeni dünyada bunları daha fazla düşünmemiz, şirketlerin daha fazla içselleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak da çevik yönetişim. Yani eski hiyerarşik usullerde şirketler böyle hızlı hareket edemeyecekleri için mecburen o yapılarını adapte etmeleri gerekecek. Ve en önemlisi de işbirliği diyeceğim. Yani böyle çok eskiden 15-20 sene öncesine gittiğimiz zaman şirketlerimiz daha kapalıydı, muhafazakardı. Ne anlamda? İşbirliklerine, tedarikçilerine, dış camiaya. Ama artık görünen o ki, yani startuplardan bahsettik. Tedarikçinin ana sanayiyle daha yakın olduğu, startuplarla işbirliği yaptığı, sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla işbirliği yaptığı bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden kendimizi bu anlamda daha açık zihinli tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum, %100 katılıyorum. Bu noktada şeyi soracağım, hani biraz da çalışanların içinde rahatlatmak için. Hani bu tamamen biraz böyle nasıl denir, şehir efsanesi. Şimdi robotlar geliyor, işimizi elimizden alıyor. Yapay zeka geliyor, işimizi elimizden alıyor. Hani bu konuda hani yapay zeka üzerine çok söylenen bir şey var. Yapay zeka işinizi elinizden almayacak. Yapay zekayı çok iyi kullanan kişi işinizi elinizden alacak. Dolayısıyla bu aşamada yani çalışanların da kendini iyi dönüştürdüğünü ve eğittiği sürece hani onların da işlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz herhalde çok açıkça, değil mi? Kesinlikle. Yani bir korkuya Kesinlikle. Bizim yapmamız gereken her seviyede yetkinliğimizi arttırmak. Evet. Çünkü tüm dünya bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de sanayimizin rekabetçiliği için, işlerimizin devamlılığı için bu yetkinlik yatırımına giderek daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor her seviyede. Peki son olarak çok fazla zamanınızı almadan bir şey daha sormak istiyorum. Tüm bunun üzerine Max'te gelecekte Max'te üzerine neler eklemeyi planlıyorsunuz? Hani Max'in vizyonundan biraz da bahseder misiniz? Memnuniyetle. Biz aslında bu yolculukta bir dijital dönüşüm diye başladık. Sürdürülebilirlikle devam ediyoruz. Amacımız nedir? Türk sanayisinin rekabetçiliğini koruması ve arttırması. Ve bunu yalnızca mevcut tesislerin verimliliğini arttırmak anlamında söylemiyorum. Katma değeri de yukarı çekerek yapmak. Yani ülke olarak sanayimizde hem katma değeri yukarı çekmemiz lazım yaptığımız işlerde, hem de mevcut işlerimizden daha fazla randıman almamız lazım. Bütün ülkeler artık sanayinin stratejik rolünü daha iyi idrak etmeye başladılar. Muazzam bir jeopolitik durum var biliyorsunuz. Yani uzak doğudaki dönüşüm, Singapur'a bakıyorsunuz, katma değerine bakıyorsunuz, evet. Çin'e bakıyorsunuz, Hindistan'a, oradaki mücadeleye, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya bakıyorsunuz. Herkes sanayiyi daha fazla yukarıya çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim bu yeni küresel değer zincirlerinde yerimizi doğru almamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesela yarı iletken üretimleri düşündüğünüz zaman, evet. Çip üretimleri, neden bizim ülkemiz bundan geri kalsın? Bunun gibi daha katma değeri yüksek olanlara da Türk sanayisini taşıyacak şekilde tüm Türk sanayisinin endüstriyel dönüşümünü hızlandırma amacımız var. Bu doğrultuda da bunları yaparken tabii ki ilk önceliğimiz Türk sanayisi, ama yakın coğrafyadan da hem Orta Doğu'da muazzam bir dönüşüm var biliyorsunuz, evet. Sanayi anlamında. Suudi Arabistan mesela. Hem orada hem de Avrupa Birliği'nde, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği'nde daha fazla Max'in ismini verdiğimiz hizmetlerle duyar olacaksınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Biz zamanınız teşekkür ediyoruz için. ilginiz, alakanız için. Çok teşekkürler. Evet, çok ilginç bir tesisten yine bir Chip Tech Talk'un sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.